Açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime and içerim. Evet sevgili dostlarım, hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere ve arkadaşlarının canları pahasına olarak da vatan topraklarını kurtarmak uğruna bizlerin iyi yaşayabilmeleri, demokratik bir ortam içerisinde yaşayabilmeleri için kurdukları bu ülke içerisinde bizler de yaşamaya çalışıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun diyoruz ve hepsinin cennet mekanları olsun dileklerimizi buradan iletiyoruz. Evet, Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümü bütün ülkede öğrencilerimiz tarafından içtenlikle kutlandı. Bunu içine sindiremeyenlere de yazıklar olsun diyoruz arkadaşlar. Ve biz atamızın bizlere açmış olduğu bu yolda sonuna kadar ilkelerine bağlı olarak yaşayacağımızı ve bunu da and içerek buradan bildiriyoruz. Evet, sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yapacağız arkadaşlar. Özellikle de enflasyon patlamalarına değineceğiz. Enflasyon patlamalarıyla birlikte gelinen son nokta içerisinde dolarda, altında, gümüşte, euroda, sterlinde ve bitcoin'de son durum ne şekilde gelişiyor? Bunlara buradan bir göz atacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atıp kanalımızı başka mecralarda paylaşırsanız da beni çok mutlu edersiniz sevgili dostlarım. Evet, haftalık kapanışlar geldi. Dolar 18.58'den haftayı kapattı. Euro 18.52, gram altın 983, Bitcoin 20.600, gram gümüş 11.52, altının onsu 1645 dolardan, gümüşün onsu 19 dolar 26 sentten, sterlin 21.59'dan, BIST %3.879 puandan haftalık kapanışları gerçekleştirdi sevgili dostlarım. Şimdi haftalık kapanışlar doğrultusunda sizlerle birlikte piyasalara bakacağız. Hemen Euro ile başlayalım çünkü Euro'da biliyorsunuz 0.75 bas puanlık ECB tarafından bir faiz artışına gidildi. Christine Lagarde'ın yapmış olduğu açıklamalar sonucunda da enflasyon %2 seviyesine düşene kadar Avrupa bölgesinde arkadaşlar enflasyonla mücadele için faiz oranlarında yükselme yönüne doğru gidilecek şeklinde açıklamalar yapıldı. Bunun üzerinden 1-2 gün sonra biliyorsunuz Avrupa enflasyon rakamları açıklandı ve o kadar faiz artışı, 200 bas puanlık bir faiz artışı Avrupa tarihinde 11 yıl aradan sonra görülmesine rağmen enflasyondaki yukarı yönlü seyir durduramadan devam ediyor. Almanya'da 10,9 civarında bir enflasyon, İtalya'da 9,5 seviyelerinde, İspanya'da 9,3, Belçika'da %12, Yunanistan'da %12,1, Letonya'da %22,4, Litvanya'da %22,5, Estonya'da %24,2, Fransa'da da %6,2. Fransa'ya enflasyon oranında Avrupa ülkeleri civarında baktığımız zaman hemen hemen en düşük enflasyon oranının çıktığı ülke olarak da görülmekte sevgili dostlarım. Avrupa'da en sonunda çift rakamlı, çift taneli enflasyonla tanışmış oldu. Tabii ki zamanında sizlerle birlikte yapmış olduğumuz videolarda enflasyonist baskıdan kaçış olunamayacağı şeklindeki yorumlarımız vardı. Ve para basma politikalarının devam ettiği sürece de enflasyonda yukarı yönlü seyrin devam edeceğini bildirmiştik. Şimdi yaz dönemi bitti. Yaz dönemi bitmesine rağmen arkadaşlar görüyorsunuz enflasyonda yukarı yönlü seyrin devam etmesi ve bu seyirden kaynaklı olarak da altın tarafında yılın bitimine yakın sürpriz rakamlar olabilir. O yüzden altın ve gümüş yatırımcılarının da dikkatli olması lazım. Çünkü bu ard ardına ülkeleri zora sokacağı benziyor. Ülkeler arasındaki faiz arttırma yarışı bu da ülkelerin ekonomilerinin resesyona girme sürecini başlatabilir. Bu süreçle birlikte resesyon dönemine girilir. Ülkelerin ekonomilerinde durgunluklar söz konusu olmaya başlarsa da arkadaşlar bu sefer bu krizlerin daha da derinleşme, buhranların daha da artma, olayların daha da artma durumları fazlalaşabilir. O yüzden ülkelerin şahin duruşlarından ben geri adım atacaklarını düşünüyorum sevgili dostlarım. Ve bu geri adım atışlarla birlikte resesyonist sürecin daha da hızlanmasıyla birlikte altın ve gümüş tarafı şanslı olacak diye düşünmekteyim. Özellikle kanalımızda anlattığımız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı. Sadece benim kişisel öngörülerimi yansıtan kararlardır arkadaşlar. Bu kararları uygulamanız sizlere zarar verebilir. O yüzden her zaman son kararı kendiniz almanız. Bu hatırlatmamızı da yaptıktan sonra hemen Euro tarafına geçelim. Euro'da bizler için arkadaşlar 18.52 civarında bir kapanış geldi. Euro TR'de bizler için 18 lira 30 kuruş seviyesindeki alan önemliydi. Yani 18.30 üzerindeki kapanış bizim için Euro'daki hareketler için olumlu bir kapanış diyebiliriz. Yukarıda 18.50 hala bizim için bir destek, önemli bir destek bölgesi.
18.30 altında bir kapanış görülmedikçe Euro'da da yukarı yönlü hareket beklentimiz mevcut. Euro'yu takip eden Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız ve Türkiye'de birikimlerini Euro Türk Lirası'nda değerlendiren arkadaşlarımız 18.30 önemli bir destek. Yukarıda 18.52 ve hareketlerin devamı içinse arkadaşlar 18.70 seviyesi üzerindeki kapanışları takip etmekte fayda var. Eğer 18.70 bölgesine tekrardan atabilirsek Euro bölgesinde 19 lira 75 kuruş civarına doğru yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. O yüzden 18.30 Euro takip eden arkadaşlarımız için önemli bir bölge olacaktır. Sterlin Türk Lirası'na baktığımız zaman sterlindeki kapanış ve bizlerin takip ettiği seviyeler bizler için 20.94 önemli bir seviyeydi. Ve sterlinde bu seviyenin çok üzerinde özellikle hükümetin değişmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketin hız kazanması ve haftayı özellikle sterlinin 21 lira 60 kuruş seviyesinden kapatması sterlinin önümüzdeki günlerde de yükselişine devam edeceğinin sinyallerini veriyor. Şimdi bizler için 21.50 önemli bir destek konumunu almış durumda. 21.50 seviyesinin üzerinde 21.83 bakın 21.83 bu bant aralığı test edilebilir ve yukarıda 22.14 seviyesine doğru sterlinde yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Haftalık kapanış olarak sterlin Euro tam sınırda kapanış yapmış olmasına rağmen sterlin daha üst rakamdan daha iyi bir rakamdan kapanış yapmışa benziyor. Orada direkt yükseliş kanalı içerisinde bir sterlin hareketlerine devam edebilir sevgili dostlarım ve sterlin takipçisi arkadaşlarımız. Evet, sterlinden sonra altına geçelim hemen. Altındaki son durumu sizlerle birlikte inceleyelim. Gram altında başlayalım. Son videomuzda gram altınla ilgili çünkü eksik kalmış video içerisinde yayınlanmamış bir gram altın var. Gram altın bizler için ons altın ve dolar çarpımından biliyorsunuz fiyatlanan bir enstrüman. O yüzden gram altını incelerken hem ons altın tarafını hem de dolar tarafını iyi incelemekte fayda var. 983 TL civarından gram altında bir haftalık kapanış yaşadık arkadaşlar. Şimdi gram altında bizler için 983 civarından gelen kapanış olumlu bir kapanış mı? Bunu grafik üzerinde sizlerle birlikte inceleyeceğiz. 983 evet bizler için pek olumlu bir kapanış değil ama genel manada baktığımız zaman veya haftalık kapanış civarında baktığımız zaman 960 TL üzerinde bir kapanış olması gene de bizler için olumlu bir kapanış diyebiliriz. Çünkü stop seviyesinin üzerinde bir kapanış gram altında yaşanmış görünüyor. Olumlu bir seyir alabilmemiz için özellikle bizlerin takip edeceği en önemli seviye gene gram altın tarafında 960 desteği olacak. 960 desteğinin üzerinde en yakın 971 destek bölgemiz mevcut. Bu 960 gram altın takip eden arkadaşlarımız için neden önemli? Bu seviyenin altına inilmedikçe buradaki hareketlerin daha bir alt seviyeye doğru aşağı yönlü düşüş şeklinde yaşanması zor. Çünkü 960 üzeri her zaman gram altın yukarı yönlü seyrine devam edecektir. Ve buradaki bant aralığı olarak da 1033 960 bantları gene yakinen gram altın takip eden arkadaşlarımız için gündemde olacak önemli seviyeler olarak gözükmekte. Burada bizler için 971 arkadaşlar bir destek, takip edilmesi gereken bir destek. Onun altındaki destek 960 ve tekrardan olumlu bir seviyeye geçebilmemiz içinse gram altında bu hafta itibariyle 985 TL civarı üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Gram altıncılar bu seviyeleri takipte kalsınlar. Şimdi dolar ve ons altın tarafına zaten geçtiğimiz zaman sizlerle daha iyi bir şekilde analiz etme imkanı bunu bulacağız. Ons altın tarafına hemen bakalım. Bizler için ons altında evet 1621 seviyelerinden ikili bir dip oluşumuyla birlikte ons altında yükseliş hareketinin başladığını bildirdik. Ve bu yükseliş hareketiyle birlikte gene haftayı 1645 dolar seviyesinden kapatan ons altın. Bizler için ons altındaki bu seviye 1660 dolar seviyesinde kapatabilseydik bizim için daha iyi bir rakam olacaktı. Fakat bu rakamın hemen hemen 15 dolar altında bir kapanış ons altın tarafında yaşadık sevgili dostlarım. Şimdi buradaki oluşumun bitebilmesi için bizlerin 1614 dolar seviyesi altında ons tarafında bir kapanış görmemiz şart. Önümüzde bir FED ve FED'in faiz arttırma kararını almasından kaynaklı olarak ons bazlı ürünlerin üzerinde tekrardan baskı oluşmaya başladı. Fakat dediğim gibi bu enflasyon bombalarının ard arda patlaması, faiz arttırımlarının da çok fazla işe yaramaması sonucu FED olsun, Avrupa tarafı olsun arkadaşlar şahin tutumlarından
güvercin tutumlarına geçiş sürecine başlayacaklardır. Bu geçiş süreci başladığı zaman işte bu altınların ne kadar kıymetli olduğunu, gümüşün ne kadar kıymetli olduğunun sizler de farkına varacaksınız. Bu seviyeler özellikle gram altın ve gram gümüş takip eden sevgili dostlarımız için de önemli seviyeler, dikkatle takip edilmeli diye düşünüyorum. Yılın sonlarına yaklaşıyoruz. Yılın sonlarına doğru ben gram altın ve gram nihai hedeflerin üzerine doğru kapanışların geleceğini hala daha düşünen taraftayım. Ons altında da dediğim gibi yükselişler devam edecektir. Burada geri dönüş sinyallerini aldık. Belki burada bir üçgen içerisinde gram altın tarafında sıkışma görülse de, buradaki daralma gözükse de arkadaşlar, şu şekilde bir üçgen hareketi şeklinde bunu izlesek de ilerleyen günlerde buradaki üçgen daha sert bir şekilde özellikle FED faiz kararından sonra yukarı yönlü evrilip 1727, 1802 ve 1877 dolar seviyesine doğru ons altında hareketleri devam ettirecektir. Tabii bu arada dolar tarafında pek fazla hareket izlemiyoruz biliyorsunuz. Burada devamlı bir müdahale, dolara bir müdahale yapılıyor ve doların sabit kalmasıyla birlikte onstaki yukarı yönlü hareketler çarpımından kaynaklı olarak gram altın ve gram gümüş tarafında yukarı yönlü hareketler bir anda hızlı bir şekilde olabilir. Bunun da unutulmaması lazım. Dolar Türk lirası tarafına baktığımız zaman yatay seyrin devam ettiği ve özellikle dolar kurunda bizler için şu 18.40 hala da önemli bir seyir. Bu değişmiş değil arkadaşlar bu seyir, çünkü buradaki yatay hareket devam ediyor. Yukarıda 18.80 önemli bir bölge. Tekrardan yukarı kırılması gereken önemli bir bölge. Bizler sizlerle birlikte 18.40 herhangi bir sürpriz ve bir müdahaleye karşılık 18.40'da bizim vatandaş olarak kendi barajımız. Merkez Bankası'nın da kendi barajı var. Burada bakın ip gibi bir müdahale yukarıya yönlü çıkmasına kesinlikle izin verilmiyor. Fakat çok fazla da aşağı düşmesine izin verileceğini düşünmüyorum ben sevgili dostlarım. Hani 10 liralar gibi bir rakamlara doların tekrardan düşürülse bile bazılarına fırsat amaçlı bir düşürme şeklinde olabileceği ve burada doların çok fazla durmayacağı, hızlı bir şekilde de yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşünüyorum. Düzeltmelerde ise 18.46 seviyelerinde bir düzeltme gelir ise de 17.87 civarlarından geçen alanı sizlerle birlikte takip edebiliriz. Kapanış olarak baktığımızda haftalık kapanışta özellikle doların hala da olumlu bir kapanış yaptığını izliyoruz arkadaşlar. Dolardaki kapanış olumludur ve bu kapanış 18.40 altında olmadığı sürece dolarda yukarı yönlü seyrin devamı beklenebilir. Gümüş tarafına hemen bakalım. Gümüşün ons tarafıyla devam edelim. Daha sonra gram gümüş ve Bitcoin'i ele alacağız. Hemen ons gümüş tarafına bakalım. Ons gümüş, evet, ons gümüşte de güzel kapanış geldi. Oradaki hareketle altının onsuna nazaran bir tık daha iyi arkadaşlar. Çünkü oradaki bizler için kapanış 19-24 seviyelerinden bir kapanış geldi. Bu kapanışla birlikte bizim 19-20 seviyesi önemli bir seviyemiz. Dikkatle takip etmemiz gereken kritik bir desteğimiz olarak hala da özelliğini ve yerini korumakta. 19-20'yi takip edeceğiz. Bunun üzerinde kalışlarımızda tekrardan 20.03 ve 20.80 bölgelerine doğru gümüşün onsunda da yukarı yönlü hareketler devam edebilir sevgili dostlarım. Gümüşte de artık dip süreci bitti. Bu 18 dolarlar seviyesinden geçen alan bizim için bir dip süreciydi. Burada da yön kademeli bir şekilde bakın yukarı yönlü bizleri 21 dolar ilk etapta, daha sonraki günlerde de 24 dolar seviyesine kadar yukarı yönlü taşıyacaktır diye düşünüyorum. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman gram gümüşteki haftalık kapanış 11.68'in altında gerçekleşti. Burada 11.52 civarından bir haftalık kapanış yaşadık. Bizler için 11.68, 11.70 bölgesi gram gümüşte dikkatle takip etmemiz gereken bir direnç olacak. 11.70 direnci üzerinde eğer ki bu hafta atabilir, kalıcı olmayı başarabilir isek buradan yön yukarı arkadaşlar 12.60 seviyesine kadar gram gümüşü atabilir. 12.60 üzerindeki takip yerimizde gene 13.20 seviyeleri olacak. Dediğim gibi arkadaşlar kısa vadede aşağı yönlü düzeltme yönleri hareketleri yaşansa da gram tarafında yönün ilerleyen günlerde dönüp hızlı bir şekilde üst bantları yoklayacağını ben düşünüyorum. Bitcoin tarafına hemen bakalım. Bitcoin'de son durum ve son kapanış. Evet, 20.600 seviyelerinden Bitcoin'de kapanış geldi. Bu Bitcoin'de özellikle takip ettiğimiz seviyeler ve hedeflerimiz vardı. Bu hedef ve seviyeler üzerinde
Bitcoin'deki hareketleri sizlerle birlikte izledik. Bitcoin'deki 20.600 seviyesi üzerindeki kapanış baktığınız zaman arkadaşlar çok iyi bir kapanış. Şimdi Bitcoin'de 20.500, bakın şuraya yazacağım, 20.500 sizler için güzel bir şey olacak. Yani takip destek bölgeniz. Bu destek üzerinde kaldıkça Bitcoin'de ilk hedef 21.413 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler olacak. Bunun üzerinde bir aşılma izleyebilirsek de 22.277 dolar seviyesine doğru Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlerin devamını takip edeceğiz. Bitcoin'deki kapanış güzel, sinyal güzel, net bir sinyal, yukarı yönlü bir sinyal zaten vermiş durumda. Bu hareketlerle birlikte de Bitcoin'de yön yukarı gidecektir diye düşünüyoruz. Evet, piyasalara genel bir bakış yaptık arkadaşlar sizlerle birlikte. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.